Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere ve hızlıca bakacağız. Yukarıda 30.96 direncinden bahsetmiştik. Buradan bir miktar satış aldık. Aşağıda satışlarda 30 dolardan destek bulup tekrar bir yükselişe başladı. Fakat şu an için gene 30.96'da takılmış durumdayız. Aslında günlük grafiklerde de düşük zaman dilimlerinde de çok farklı bir söylemde bulunmayacağız. Aşağıda 30 dolar, yukarıda 31 dolar destek direnç bölgelerimiz. Bu bölgelerin kırılımına göre piyasada arz mı güçlü, talep mi güçlü buna karar vereceğiz. Aksi takdirde yatay bantta kararsız bir süreç yaşanıyor. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın gene aynı durumu görüyoruz. Şu yükselişin maksimum düzeltmesini yaptı. 30 dolardan tekrar bir yükseliş süreci başladı. Fakat şu bir önceki tepe geçilmediği sürece buradan gelen alımların güçlü olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ancak burada 30.97, 31 dolar üstü hareketler görmeye başlıyorsak, kapanışlar almaya başlıyorsak yükselişin devamı beklenebilir. Burada da bir ara direnç bölgemiz olarak 31.69, 31.52'yi takip edeceğiz. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de şu son satışı aldığımız direnç bölgesi aynı zamanda daha büyük resimde 34.86'lardan başlayan düşüşün maksimum tepki sınırına kadar yükselişin devamı beklenir. Bu da 32.37, 32.25 bölgesi. Bu bölgenin kırılımı oldukça kıymetli olacak çünkü 34.86'ların önünün açıldığını bize gösteriyor olacak. Fakat tabi bunun için öncelikle bir 30.97, 31 dolar direnç bölgesi geçiliyor mu bunu takip edeceğiz. Eğer aşağıda 30 dolar desteği kırılacak olursa burada bir çift tepe oluştuğunu ve şu yükseklik kadar bir düşüşün gelme ihtimalini konuşuruz. Bu da aslında burada düşen tepelerin düşen dipleri getireceğini ve 28.78'lerinde kırılma ihtimalinin güçlendiğini bize gösterir. Burada gene aynı zamanda hatırlarsanız şu düşüş trendinden bahsetmiştik. Evet şu an bu bölgenin üstüne atmış durumdayız. Fakat bu alanda bir fake kırılım gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla şu bir önceki tepe gene önem kazanıyor. 30.97-31 doların geçildiğini görmemiz gerekir yükselişlerin devamı için. Uzun lafın kısası burada yüksek zaman dilimlerinde söylediğimiz şey aşağıda 30 dolar korunduğu sürece, yukarıda da 31 dolar geçilmediği sürece yatay bantta kararsız bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu kırılıma göre işlemlerimize yön vermemiz gerekir. Buradan ons altına geçtiğimizde ons altında da şu yatay bandı takip ediyorduk. 2583-2720. 2720'lerin üstüne attık. Burada artık bizim ana beklentimiz yukarıda 2790'lara kadar bu yükselişin devam etmesi olacak. Bu tarz bir yükseliş geldiği takdirde de burada bir çift tepe riskinin olduğunu unutmayalım. Kısacası bu süreç düşük zaman dilimlerinden takip edilmeli. Buradan da ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükselişin 2690'larda düzeltme sınırından tekrar alımlarla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla gelen satışlar aslında bir düzeltme dahi olamadı şu yükseliş sürecinde. Dolayısıyla alıcıların güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Son oluşan tepeyle de bu düzeltme sınırımızı güncellememiz gerekecek. Bu da bakın kırılım öncesinde şu geçmişteki dirençlerin oluştuğu bölgenin kırılımı öncesinde son bir satış almıştık. Bunun destek bölgesinin artık önemli olduğunu bize gösteriyor. 2716. 2716 korunduğu sürece yukarıda 2790'lara doğru yükselişin devamı beklenir. 2716 kırılacak olursa bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz. Burada da satışlar minimum 2690, maksimum ise 2649'lara kadar devam edebilir ve bu düşüş bir düzeltme olarak kalacaktır. 2649 korunduğu sürece bu bölgede kırılıyorsa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 2590-2600'lerin gündeme geleceği bir süreci bize gösterir. Ancak şu an için şu yükseliş sürecine baktığımızda bir düzeltme dahi yapamadan alımların güçlü bir şekilde devam ettiğini söyleriz. Burada kullanılacak stop seviyeleri sizin maliyetinize ve vadenize göre değişiklik gösterir. 2716, 2702 ve 2680
889 destekleri maliyetinize ve vadenize göre kullanabileceğiniz stop seviyeleridir. Burada en güvenli stop benim için 2689'dur. Maliyetiniz düşükse bu bölgeye kadar bekleyebilirsiniz. Burası çünkü aynı zamanda minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde de 1053'ten başlayan düşüş sürecinin tepkisini takip ettik. 990'lar geçilemeyip tekrar satışa döndük. Gelen bu satış da bakın şu son yükselişin 895'ten başlayıp yukarıda 987'de sonlanan yükselişin maksimum düzeltme sınırından tekrar bir tepki almış durumda. Dolayısıyla burada aşağıda 925 korunduğu sürece bu gelen alımların yukarıda 990'lara doğru 987-990'lara doğru devam etmesi beklenir. Bu tarz bir yükseliş burada devam edecek olursa da yükselen diplerin yükselen tepeleri getirme ihtimalinden dolayı 990'ın kırılma olasılığı güçlenmiş olacak. Ancak aşağıda satışlar 925'in de altına inecek şekilde tekrar derinleşecek olursa bu sefer de bakın düşen tepeler düşen dipleri getirir, 895'in kırılma ihtimali güçlenecek. Dolayısıyla bu tarz dönemlerde düşük zaman dilimlerinde analiz yapmak çok daha sağlıklı olacak. Buradan da platinin düşük zaman dilimine geçtiğimizde bakın şu düşüş sürecini bu sefer analiz edebiliyoruz. Aşağıda 925, yukarıda 990 dirençlerini takip etmek yerine şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların gelip gelmediğini söyleyebilmemiz için 964'ün geçilmesi gerekiyor. 964 geçildiği takdirde bu 990'ın kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Ancak bu direnç korunduğu sürece bu sefer şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır ve o 925-924'lerin kırılma ihtimali gündemde olacak. Burada daha dar alanlarda işlem stratejisi oluşturmak istiyorsanız saatlik grafiklere kadar inilir ve bu sefer de 925'lerden başlayan şu yükseliş süreci takip edilir. Bunun da bakın düzeltmesinin, şu yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için kırılması gereken destek bölgesi 950'dir. 950-952 desteği çalıştığı sürece burada bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz diyeceğiz ve yükselişin devamı beklenecek. Ancak 950-952 kırılırsa bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz ve aşağıda 932-943 bölgesi takibimizde olacak. Bu bir düzeltme sınırıdır. Kısacası böyle düşük zaman dilimlerine inerek günlük grafiklerdeki o 990 direncinin veya aşağıda 925 desteğinin kırılmasını beklemek yerine daha dar alanlarda işlem stratejileri oluşturarak stop riskimizi de minimuma çekme şansını yakalayabiliyoruz. Buradan Palladium'a dönecek olursak, Palladium'da da 809'dan başlayan bir yükseliş süreci 1250'lerde satışla karşılaştı. Ve bakın bu satışlar şu son yükselişin bir ara destek bölgesi olarak gördüğümüz %78.6 bölgesinden tekrar bir tepki alıyor. Buradaki alıcıların güçlü olup olmadığını tespit edebilmemiz için şu son düşüşün tepki sınırına bakacaktık. Bu da 966. Dün itibariyle bu bölgenin kırıldığını söyleyebiliyoruz fakat daha henüz alıcılar yeterince güçlü değil. Ancak gene de bir tepki sürecine girdiğimizi söyleriz. Burada minimum tepkinin yukarıda 1016-1001 bölgesine kadar devam etmesi beklenir. Maksimum tepki sınırımız ise 1111-1094 bölgesi. 1111'in geçilmesiyle birlikte tepkiden daha güçlü alıcılar geldi der ve 1250'lere doğru yükselişin devamı beklenir. Bu tarz bir hareket gelecek olursa da yükselen dipler yükselen tepeleri getirecektir düşüncesiyle 1250'nin kırılma ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Tabi burada böyle düşen tepeler, düşen dipler çok soyut kavramlar gibi geliyor. Altında ne yattığını anlamak biraz zor olabiliyor. Onu da kısaca tarif etmek gerekirse şu son düşüşe baktığımızda 809 dolardan başlayan alıcılardan daha zayıf satıcıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgeden gelen alıcıların daha güçlü olma ihtimali gündemde olacak. Çünkü fiyat bir önceki tepeye ulaşamadan alıma geçti diyeceğiz. Dolayısıyla aslında burada yükselen dipler, yükselen tepeler dediğimizde piyasadaki arz talep dengesinin oluşturduğu bir sonucu konuşuyoruz. Burada da son olarak şu düşüş sürecine baktığımızda talebin tepkiden daha
daha güçlü geldiğini söyleyebilmemiz için 1111'in geçilmesi gerekiyor. Gene bu günlük grafiklerde oluşan büyük aralıklar yerine düşük zaman dilimlerinde daha dar alanların analizini yapmak istediğimizde 4 saatlik grafiklerden sadece bahsedeceğim. Şu son yükselişin %50 düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Ancak burada da gelen alımlar bir önceki tepeye şu an için takılmış durumda. 978 geçilecek mi, bu önemli olacak. Her ne kadar bakın üstünde hareketler alsak da alıcıların yeterince güçlü olmadığını görüyoruz. Fakat şu son gelen tabii kırmızı mum bu şekilde fitil atarak devam edecek olursa bu bölgede gene bir miktar alıcının devreye girdiğini söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu direncin kırılma ihtimali şu an için daha güçlü. Burada görünümün bozulduğunu söyleyebilmemiz için aşağıda 933'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Bu kırılım gelecek olursa da 923-920 bölgesinde maksimum düzeltme sınırımız var. 926 hareketler tekrar 900-890 bölgesini gündeme getirecektir. Ancak şu an için şu son yükselişin düzeltmesinden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Direncin kırılma ihtimali şu an için daha güçlü görünmekte. Buradan son olarak Brent petrole geçmek istiyorum. Şurada bir çanak formasyonumuz tamamlandı. Direncinden tekrar satışlar alıyoruz. Bu satışlar aşağıda 75-72, 75-10 bölgesini koruduğu sürece şu son yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz ve çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna çevirdiği bir süreci gösterecek. Şu an içinde bir düzeltme sürecindeyiz aslında. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu bölge kırıldığında 80-36-79-66 desteğin altına indiği için artık bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz. Fakat bu da 78-37'lerde minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası burada şu da yaşanıyor olabilir. Bir direnç kırılmadan önce bu bölgedeki satıcıları temizledi ve yükselişine devam ediyor diyeceğimiz bir süreç de yaşanıyor olabilir. Burada yeni işlem açacak olanlar 28-58 şu bir önceki tepe bölgesi geçildiğinde alıcı olunabilir. Bu kırılım öncesinde oluşan son dibin altına da stoplarını koyabilirler. Aksi takdirde burada satışların 75-72, 75-10'lara kadar devam etmesi bir düzeltme olarak kalacaktır ve sağlıklı da bir hareket oluşacaktır diye düşünüyorum. Burada Brent petrolün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın daha sağlıklı bir görünüm var aslında. Şu yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve tepki alıyoruz. Fakat bu tepkinin güçlü geldiğini söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 80 doların üstüne attığını görmemiz lazım. 80 dolar üstü hareketler tekrar şu tepedeki yatay banda geri döndüğümüzü gösterecek ve nihai olarak bu 82,5'ların kırılma ihtimalinin güçlendiği bir süreç yaşanır. Ancak 80 dolar üstü hareketler göremiyorsak burada düzeltme bir miktar daha güçlenebilir ve aşağıda bu uzun zamandır bahsettiğim 75,5'lara doğru satışlar devam edebilir ve bu gayet sağlıklıdır. Şu son yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. 75,5 korunduğu sürece. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.